Evet, bugün Antalya Beldibi Çifteçeşmeler'de bulunan Kültür Turizm Bakanlığı'na ait ücretsiz halk plajı ve karavan ve çadır kampına geldik. Bu hafta sonu burada konaklama yapacağız ve burayı sizlerle tanıtacağız. Burada yaşadıklarımızı, bu kampımızı sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet, biz kamp alanına geldik, yerleştik. Şimdi biraz size etrafı göstereyim. Kamp alanı turu yapalım hep birlikte. Hem de size buranın imkanlarından, olanaklarından ve denizinden birazcık bahsetmiş olurum. Evet, normalde park alanları, karavan park alanları bu şekilde görüyorsunuz. Parsel parsel ayrılmış durumda. Ancak biz geldiğimizde oldukça kalabalıktı. Yani parsellerde yer yoktu biz geldiğimizde. O yüzden böyle görevliler bu parsellerin arkasındaki taşlık alana da park edebileceğimizi söylediler. O yüzden buradaki taşlık alana park ettik arabayı. Şimdi buradan denize doğru keşfedelim. Ama buradaki taşlık alanda da görüyorsunuz elektrik noktaları var. Su alabiliyorsunuz yine buradaki alanlarda. Burada ortak bir mutfak var. Dolayısıyla hani parselde yer yoksa da buraya gönül rahatlığıyla park edebilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yok. Ağaçlık, gölgelik alan da var. Dolayısıyla güzel, yani buraya da park edebilirsiniz. İlla parsel olmasına gerek yok. Buranın denizi güzel oldukça. Biraz taşlık bir deniz var. Deniz ayakkabısıyla girmek gerekiyor. Ancak oldukça temiz, böyle taşlık olmasından kaynaklı. Buradaki yoldan dümdüz gittiğinizde Beldibi'nin içine doğru gidebiliyorsunuz. Yaklaşık 800 metre, 1 kilometre ileride marketler var. Dolayısıyla oradan hani alışveriş yapabilirsiniz. İlla aracı dışarı çıkarmanıza gerek yok markete vesaire gitmek için. İçerideki tabelalarda yine mangal yakmak, ateş yakmak yasaktır demiş. Ancak herkes mangalını yakıyor denetim altında. Yangın tüpleri var etrafta, sağda solda. Dolayısıyla uygulamada çok yasak değil gibi gözüküyor. Görüyorsunuz böyle karavan parselleri bu şekilde. Her birinde yine musluklar, lavabolar var. Elektriği, suyu yer alıyor. Bu açıdan daha önce çektiğim Antalya Güzeloba'daki karavan kampına benziyor zaten. Burası da zaten bakanlığın yeri. Dolayısıyla uygulamalar, yapılar benzerlik gösteriyor.
videonun başında gösterdiğim giriş kısmı burasıydı. Buradan içeri giriş yaptıktan sonra uygun olan bir yere arabanızı park edebiliyorsunuz. Çadır yerleri de mevcut burada. Evet, fiyatlar da bu şekilde. Eğer aracınızı dışarıda park etmek isterseniz, yani yaya olarak gelmek isterseniz herhangi bir ücret yok. Otomobil parkı günlük 100 TL, büyük araç günlük 180 TL, otobüs 520 TL, karavan 1000 TL, çadır alanları 350 TL küçük çadır için, büyük çadırlar için 490 TL, araç üstü çadırlar için de yine 490 TL. Yine şezlonglar 200 TL, localarda 750 TL. Onları da zaten birazdan size gösteriyor olacağım. Bahsettiğim gibi içeride hem karavan hem çadır hem de araç üstü çadırla konaklama yapabiliyorsunuz. Girişin hem sağ ve hem sol tarafında, yani az önce gösterdiğim girişten hem sağa döndüğünüzde hem sola döndüğünüzde böyle karavan parselleri var. Buradaki parseller gecelik 1000 TL konaklama buralarda. Çadır alanları ise bu şekilde deniz kenarında kurulmuş. Açıkçası çadırların denize böyle yakın olması biraz hoşuma gitti. Denize sıfır, böyle gölgelik alanda da var. Altlarında da tahtadan bir zemin var. Dolayısıyla düz bir zemine çadırınızı kurabiliyorsunuz. Hiçbir problem olmuyor. Yine buranın içerisinde restorandı, tuvaletti, bu tarz imkanlar yer alıyor. Bu tarafta ise atık boşaltma alanı yine yer alıyor. Klasik bakanlığın tesislerinde olduğu gibi bu tarz kutular var. Buradaki kutuların içini açarak buralara atık sularınızı boşaltabiliyorsunuz. Biraz daha ileride çadır alanları var. Onları da size gösterdikten sonra bizim karavanı çektiğimiz yeri o tarafa doğru dönerken deniz tarafından gideceğim. Oraya da denizi sizinle paylaşacağım. Biz şu an Haziran ayının sonunda buraya geldik. Biraz sinek yoğunluğu var. Hava oldukça sıcak. 40 derece civarında hava sıcaklığı. Sinek de var bayağı. Dolayısıyla böyle bir sinek ilacı veya sinek kovucu tarzı şeyler getirmenizde fayda olacaktır. Görüyorsunuz burası da mangal bölümü. Yani karavanların orada da mangal yakılıyor. Ama ayrıca buradaki alanda da mangal yakılabiliyor. Yine bu alanda da çadırlar var. Aynı zamanda araç üstü çadır da burada. Dolayısıyla hem aracınızla hem çadırınızla hem araç üstü çadırınızla buraya geldiğinizde bu taraflara da park edebilirsiniz. Buralar hem denize biraz daha yakın hem de gölgelik bir alan. Şu tarafta ise duşların ve tuvaletlerin yer aldığı bir bölüm var. O tarafa çok şimdi gitmeyeceğim. İnsanları rahatsız etmemek adına biraz daha uzaktan gideceğim. Ama görüyorsunuz aracınızı da çadırınızın yakınına park edebilirsiniz. Bu da yine güzel bir imkan. Biz daha önce çadır kampları yaptığımız dönemde hep böyle aracımız çadırımızın yanında olsun istiyorduk. Çünkü eşyaları taşımak kolay oluyor. Veya işte mesela değerli eşyalarınızı çadırda değil arabada bırakmak istiyorsunuz ama arabada yakınınızda olsun istiyorsunuz. O açıdan bence güzel bir imkan. Aracın çadırın yanında park edebiliyor olmak. Burada da yine çadırlar var. Görüyorsunuz onlar denize sıfır bir şekilde çadırlarını kurmuşlar. Burası gerçekten güzel. Antalya'nın en güzel belki de kamp alanlarından bir tanesi. Çadır için. Tabii ki şeyleri saymıyorum yani hani Olimpos taraflarını, Adrasan taraflarını, Antalya'nın ilçelerini saymıyorum. Burası biraz daha merkeze yakın olduğu için
bana biraz da merkez gibi geliyor yani. Biz buraya merkezden 15-20 dakikada geldik. Dolayısıyla hani o Adrasan taraflarıyla, Kumluca, Olimpos, Finike, Kaş taraflarıyla kıyaslamıyorum bu Antalya'nın en güzel kampı derken. Biraz daha merkezi baz alıyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Evet, görüyorsunuz bu sol tarafta da yine böyle çadır alanları yer alıyor. Aynı zamanda böyle denize sıfır diyebileceğimiz bir konumda. Deniz de bu şekilde taşlık. O yüzden burada mutlaka deniz ayakkabısı şart denize girerken. Ne yazık ki deniz ayakkabısı olmadan burada denize girmek biraz zor. Evet, buranın denizi ne yazık ki böyle taşlık. Kumsalı da taşlık. Dolayısıyla denize girmek için mutlaka bir deniz ayakkabısı gerekiyor. Yani ben açıkçası böyle denizleri çok sevmiyorum ama temiz oluyor böyle denizlerde. En büyük avantajı da bu kum olduğu zaman ufak bir dalga olduğunda o kum hemen denizi böyle bulandırıyor suyunu. Ama böyle denizler her zaman berrak, şeffaf oluyor. Burada da görüyorsunuz deniz bayağı güzel. Açık bir yer olmasına rağmen, bir koy olmamasına rağmen hiçbir dalga yok. Bütün gün böyleydi deniz. Çok sakindi. Çok elverişli, sığ bir denizi var. Yani çocuklarınızla geliyorsanız mutlaka deniz ayakkabısı olmalı. Aynı şekilde bence yetişkinler için de olmalı. Yani hem konforunuz için hem de taşlarda yüzmeye, yürümeye çalıştığınızda gerçekten ayağınız kayıyor ve tehlikeli bir durum oluşturabiliyor. Yani kayıp düşebilirsiniz, başınızı taşa vesaire vurabilirsiniz. Dolayısıyla mutlaka deniz ayakkabısı burada şart. 200 TL olan şezlonglar ise bunlar. Bu şezlongların olduğu bölüme kum atmışlar. Dolayısıyla burası biraz daha kum. Böyle çocuklar vesaire burada kumla oynayabilirler. Ama deniz tarafı taşlık. Evet, bu alanda da restoran ve kafe bölümü yer alıyor. Burada hem sıcak soğuk içecekler var hem de basit yiyecekler var diye tahmin ediyorum. Şöyle menüsünü de sizlere göstereyim. Böyle kahvaltı, tost, pizza, hamburger, tatlı, salata, dondurma seçenekleri var. Ana yemekler 400-300 TL civarında değişiyor. Lahmacun, pide, köfte, tavuk, kahvaltı tabağı 350 TL'ymiş. Yumurta, menemen 150 TL. 2 kişilik serpme kahvaltı 1000 TL'ymiş. Tostlar 200 TL. Patates 250 TL. Pizzalar 450 TL'ymiş. Hamburger 450 TL'ymiş. Bu şekilde. İçeceklerse su 25 TL. Ayran 60 TL. Pepsi 100 TL. Çilekli milkshake 250 TL. Bu şekilde uygun, makul seviyede tutulmuş diye düşünüyorum fiyatlar. Şu bahsettiğim fiyatları gösterirken bahsettiğim localar da bunlardı. Bu şekilde bu localardan da faydalanabilirsiniz. Özellikle çocuğunuz varsa veya kalabalıksanız tek tek şezlong kalmaktansa böyle loca kiralamak da mantıklı olabilir. Etrafında tülleri de var. Dolayısıyla güneş geldiğinde onları çekip güneşi bir nebze de olsun engellemek de mümkün olur. Buralarda da yine böyle çadır alanları var. Bahsettiğim gibi altını düz bir zemin yapmışlar tahtalardan. Dolayısıyla çadırınızı bir düz zemine kurabiliyorsunuz. Çadır kampı daha önce çok sık yaptığım için bunun öneminin farkındayım. Her ne kadar böyle bir şeyler serseniz de yere, yine böyle düz bir zemin büyük bir avantaj çadır kampında. Burada da soyunma kabinleri yer alıyor. Burada da
Denize gireceğiniz zaman üstünüzü başınızı değiştirebilirsiniz. Yine arka taraftaki gibi burada da tuvaletler var. Bunlar da ne çok kötü durumda ne çok iyi durumda. İdare eder diyebileceğimiz bir seviyede. Burada da yine karavan alanına daha yakın olan duş ve soyunma kabinleri yer alıyor. Burada da yine karavancıların kullanımı için uygun. Birisi burada ne yazık ki suyunu açık bırakıp gitmiş. Şunu hemen şöyle kapatalım. İsraf olmasın. Bu şekilde yani karavandan illa o şezlongların olduğu tarafa yürümenize gerek yok. Hemen şöyle sol tarafım görüyorsunuz karavan alanı. Burası da denize girebileceğiniz alan. Ne yazık ki taşlı ama yapacak bir şey yok. Karşıdaki alanda da şurada bilmiyorum gözüküyor mu? İskelelerin olduğu yer var. Orada da zannediyorum otel var. Ara ara böyle yüksek sesli müzikler geliyor. Ama çok kısa bir 5 dakika falan yükseliyor müziğin sesi, sonra tekrar normal seviyelere geliyor. Yani biz duymuyoruz o seviyelerde. Ara ara böyle dediğim gibi bir volüm yükseliyor sonra düşüyor tekrardan. Böyle bizim kaldığımız alanda şu sol tarafta. Bu yoldan geldikten sonra varsa şu soldaki boş parselleri aracınızı park edebilirsiniz, karavanınızı. Yoksa da bizim gibi bu arka taraftaki taşlık olan alana aracınızı park edebilirsiniz. Orada da karavanla konaklamaya müsaade ediliyor. Bugün oldukça sıcak, yine söylediğim gibi 40 derece, hatta öğlen 45 derecelere ulaştı hava sıcaklığı. Deniz de sıcaktı. Yani denizden serinlemiyor insan ama denizden çıktıktan sonra girdiği duşta serinliyor. Öyle bir sıcak var. Biz de böyle serinledik bugün. Yine bu kamp alanının tanıtımını sizlere yapmaktan mutluluk duyuyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Nice insan böyle beğenir, buraları gelir. Birlikte karavan kampları yaparız. Siz de bu videoyu beğendiyseniz, bu kamp alanını beğendiyseniz yorumunuzu, bir beğeninizi rica ederim. Kanala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Çünkü bunun gibi videolar gelmeye devam edecek. Biz Antalya bölgesindeyiz ve buradaki kamp alanlarını gezmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda yurt dışı kamplarımız oluyor. Oradan da paylaşımlarımız devam edecek. Takipte kalın. Bu sıcakta gezdiğim için de tekrardan bir beğeninizi rica edeceğim. Şimdi ben karavana geldim. Birazcık istirahat edeceğim. Sonrasında akşam yemeği hazırlıklarına başlıyor olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimiz hazırlandı. Biz yemek yiyeceğiz. Sonrasında da biraz dinleniriz. Belki deniz kenarında biraz yürüyüş falan yaparız. Hava biraz güzelleşti. Güneş de gittikten sonra rahatladı yani hava. Zannediyorum gece rahat bir uyku çekeriz. Bakalım, şimdi biz karnımızı doyuralım. Sonrasında yine görüşüyor oluruz zaten. Herkese iyi akşamlar. Biz şimdi biraz yürüyüş yaptık, döndük aracımıza. Şimdi yavaştan uyku moduna doğru geçeceğiz. Artık sabah görüşürüz diyeyim. Hepinize iyi geceler, tatlı rüyalar.
Evet, herkese günaydın yeni bir günden. Biz bir yarım saat kadar önce uyandık. Biraz kendimize geldik. Sonra ben kahvemi yaptım. Deniz kenarına doğru geldim. Birazcık burada kahve keyfi yapıyorum. Gece konforlu bir uyku uyuduk. Hatta ben böyle saat 3-4 gibi bir tık üşüdüm bile. Onun dışında sessizdi. Hiç bölünmedi uykumuz. Gayet konforlu, güzel bir uyku çektik. Bu taraflara gelecek olan varsa bu kamp alanını tavsiye ediyorum dediğim gibi. Şimdi karavana geçelim. Birazcık daha dinlenelim. Sonrasında belki bir deniz keyfi yaparız. Ardından da bir kahvaltı yaparız. Şimdi denize gidelim dedik ama bu sefer bu bizim önümüzdeki ve sağ taraftaki taşlık alana değil de kamp alanının sol tarafına, daha ileri kısımda uzaktan böyle kum gibi gözüken bir alan vardı. Bir oraya bakacağız şimdi. Bakalım oranın belki kumdur veya daha ince bir taştır. Denize girmek daha kolay olabilir. Yoldan ileri doğru yürüdükçe burada da bir karavanın park ettiğini gördük. Bilmiyorum burada müsaade ediliyor mu normalde parka. Ama böyle görmüşken paylaşmak istedim sizinle de. Belki siz geldiğinizde karavan alanında yer olmazsa siz de buralara park etmeyi değerlendirebilirsiniz. Evet, iyi ki buraya gelmişiz. Buranın denizi gördüğünüz gibi daha ince taşlardan oluşuyor. Küçük taşlardan oluşuyor. Böyle çakıl tarzında. O yüzden şayet siz de burada konaklayacaksanız böyle asıl denize girilen alanın biraz daha sol tarafındaki yerde denize girmeyi değerlendirebilirsiniz. Buradaki taşlar daha küçük olduğu için daha rahat denize girmek mümkün olur. Evet arkadaşlar, bir kampın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Biz şimdi yavaştan arkadaki aracı toparlayacağız. Ondan sonrasında evimize doğru gideceğiz. Güzel, keyifli bir kamptı. Buradaki kamp alanını oldukça beğendim. Denizi güzeldi, hava güzeldi, gece uyurken güzeldi. Dolayısıyla güzel bir hafta sonu geçirdik burada. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bunun gibi hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok kamp alanına daha gideceğiz. Onları da size hep birlikte göstereceğim. Sorularınız varsa yorumlara mutlaka bırakın. Elimden geldiğince her soruyu yanıtlamaya çalışıyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler.